Sevdiğin kadını bir gün birine emanet etmen gerekse bu kişi kim olurdu? Tabii ki en yakın dostu. Ama ya o dostu? Yıllardır sırt sırta yürüdüğün kardeşi, karınla gizli gizli birlikte oluyorsa ve bu yasak aşk seni ormanın ortasında bir çuvalın içinde ölü bırakacak kadar ileri gittiyse, 1995 yılında Kemerburgaz ormanında bulunan bir ceset, arkasında ihanet, yasak aşk ve kan donduran bir plan. Bu Türkiye'nin bugüne dek görmüş olduğu en ürkünç dava. Yatıyordu böyle, bıçağı işte kendime saplayacaktım. Mustafa tuttu bilağımı. Ben böyle attım. Benim karımla ilişkim var. Ben yok diyordum. O var diyordu. Hala o tartışmanın içindeydi. Bana küfür ediyordu. Ananı bacını bilmem ne yaparım. Ananı bacını bilmem ne yaparım. Sonra bıçak almaya başladı. Bıçak almaya. Nasıl vurduğunu da nasıl vurduğunu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar videoyu kısaca bölüyorum. Eğer sizler de dedektif vakaları, gerçek suç temalı içerikler seviyorsanız benzer videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca konuyla ilgili küçük bir yorum yazmayı da ihmal etmeyin. O halde gelin devam edelim. 23 Temmuz 1995 sabahı İstanbul'un kıyısında Kemerburgaz ormanının derinliklerinde yürüyüş yapan iki kişi ağaçların gölgesinde bir çuvala rastladı. Çuvaldan taşan çürük metalik koku hemen dikkatlerini çekmişti. Merakla yaklaştılar. Ancak gördükleri manzara karşısında donup kaldılar. Çuvalın içinde bir insan bedeni vardı. Tanınmaz haldeydi. Sertleşmiş, vücut parçaları bozulmaya yüz tutmuştu. Bulundukları bölge jandarma denetiminde olduğu için hemen jandarma ekiplerine haber verdiler ve bir ceset bulduklarını belirttiler. Olay yerine gelen Eyüp Jandarma Komutanlığı ekipleri cesedin bir cinayete kurban gittiğini kısa sürede tespit etti. Kurbanın kimliği yapılan ilk incelemelerde belirlendi. Bu Teşvikiye'de bir apartmanda uzun yıllardır kapıcılık yapan ve 2 gündür kayıp olduğu anlaşılan 50 yaşındaki Turan Kütük'tü. Bölge güvenlik çemberine alınırken olay yeri inceleme ekipleri çok önemli bir ipucu yakaladılar. Maktulün cebinden bir kağıt parçası çıktı. Bu kağıtta bir isim ve bir telefon numarası yazılıydı. Anlaşılan o ki kurban kendisini öldüren kişiyi tanıyor ve bir şekilde onu ele vermeyi başarmıştı. Tabii elbette bu kağıt parçasının kurban tarafından mı yazıldı ya da başka birinin işi mi olduğuyla ilgili net bir bilgi yok. Turan Kütük'ün hayatı dışarıdan bakıldığında oldukça sıradandı. Sabah erkenden apartmanı temizler, posta kutularını kontrol eder, çocuklara selam verir ve akşam evine dönerdi. Karısıyla birlikte mütevazi bir hayat sürüyordu. Çevresi onu sessiz, dürüst, kimseyle işi olmayan biri olarak tanıyordu. Ancak cebinden çıkan bir not parçası bu cinayetin bir anda dostluk, ihanet ve tutku dolu karanlık bir hikayeye dönüştüğünü gösterecekti. Notta yalnızca bir isim ve bir telefon numarası yazılıydı. Mustafa Akkaya. Mustafa Akkaya, Turan'ın sadece bir tanıdığı değildi. O, onun çocukluk arkadaşıydı. Aynı mahallede büyümüşler, aynı sokaklarda top oynamışlardı. Hatta zamanla kardeş gibi olmuşlardı. Gençlik yıllarında birbirlerinin evlerinde kalır. Birlikte iş kovalarlardı. Mustafa zamanla bir iş bulup daha düzenli bir hayata geçerken Turan daha mütevazi bir yaşamı tercih etmişti. Ama aralarındaki bağ asla kopmamıştı. Polis Mustafa'ya ulaştığında onu şok içinde buldu. Sorguda gözyaşları döküyor. Turan benim kardeşim gibiydi diyordu. Olay gecesi birlikte olduklarını ama sonra ayrıldıklarını söyleyerek kendini savundu. Ancak polis gözyaşlarının ardındaki çelişkileri fark etmişti. Turan'ın ölümünden 2 gün sonra Mustafa apar topar İstanbul'dan ayrılmış ve memleketi Tokat'a gitmişti. Bu kaçış şüphelerin onun üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Polis araştırmayı derinleştirince daha büyük bir sır ortaya çıktı. Turan'ın eşi Fatma Kütük o gün onlarla birlikte ormandaydı. Yani Fatma Kütük'ün de o işte bir parmağı vardı. 21 Temmuz 1995. Hava sıcak, gökyüzü açık ve Turan Kütük evinden keyifli bir gün geçirmek üzere çıktı. Yanında en güvendiği ve sevdiği 2 insan vardı, karısı Fatma ve en yakın dostu Mustafa. Kemerburgaz ormanında piknik yapacaklarını söylemişlerdi. Üçü birlikte aynı araca bittiler ve Kemerburgaz'a doğru yola koyuldular. Turan bugünü evliliğindeki soğukluğu kırmak, dostuyla yeniden bağ kurmak için fırsat olarak görüyordu. Gittikleri yerde
çilingir sofrası kuruldu. Rakılar açıldı, neşeli sohbetler edildi. Ancak bu sıcak atmosferin altında buz gibi bir plan yatıyordu. Turan zaman ilerledikçe rahatsız olmaya başladı. Fatma'nın Mustafa'ya karşı olan bakışları, kahkahaları, küçük dokunuşları. Bunların hepsi birer ipucuydu aslında. Turan bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Ama bu duyguyu bastırmaya çalıştı. Çünkü hem eşine hem de Mustafa'ya güvenmek istiyordu. Ancak gerçekler çok daha acıydı. Turan'ın hissettiği rahatsızlık sadece kıskançlık değil, yaklaşan tehlikenin ayak sesleriydi. Gün batımına doğru hava serinleşmeye başladı. Turan eve dönmek istediğini söyledi ancak Mustafa daha erken biraz daha gezerim diyerek onu ikna etti. Fatma çantasını arabada unuttuğunu bahane edip kısa süreliğine uzaklaştı. Ve işte o anda cinayet işlendi. Mustafa yılların dostunu ormanın içinde acımasızca bıçakladı. Ardından cesedi bir çuvara yerleştirdi. Turan can verirken güvenin nasıl ölümcül bir zafiyete dönüşebileceğini kanıtlamıştı. Fatma Kütük Turan'ın karısıydı. Onu genç yaşta tanımış, ailelerin onayıyla evlenmişlerdi. Başlarda her şey yolunda gibiydi. Ancak yıllar geçtikçe ilişkileri yıpranmaya başladı. Fatma sessiz, içine kapanık bir kadındı. Turan'ın geleneksel ve baskın yapısı zamanla evliliklerinde soğuktu yaratmıştı. İşte bu boşlukta Mustafa Akkaya ortaya çıktı. Fatma, Mustafa'da kendini daha değerli hissettiğini söylüyordu. Birkaç kez birlikte olmuşlardı ancak bu ilişki sadece bir kaçamak değildi. Zamanla aralarında tuhaf bir bağ oluştu. Fatma'nın anlatımıyla onu da seviyordum, kocamı da seviyordum. Ama gerçekten sevgi miydi bu? Yoksa iki adam arasında sıkışmış, hayatına yön veremeyen bir kadının çaresizliği mi? Ya da ikisini de manipüle eden bir plan mı vardı kafasında? Polisin elinde bu soruları destekleyen deliller vardı. Olaydan önce yapılan telefon konuşmaları, çelişkili ifadeler ve Mustafa'nın açıklamaları hepsi Fatma'yı da bu cinayetin ortağı yapıyordu. Bunun üzerine Fatma da elbette sorguya alındı. İlk başta her şeyi inkar etti. Ancak Mustafa'nın ifadeleri, tanıklar ve deliller onu da köşeye sıkıştırdı. Cinayeti planladıklarını kabul etmedi ama olaya dahil olduğunu da inkar etmiyordu. Yani bir nevi aslında Mustafa'nın kocamı öldüreceğini biliyordum ama buna sessiz kalmayı tercih ettim diyordu. Mahkeme süreci başladığında herkes oradaydı. Basın, mahalleli, akrabalar ama en çok dikkat çeken kişi Turan ve Fatma'nın kızları Sevgi Kütük'tü. Genç bir kadın olarak mahkeme salonunda dik durmaya çalışıyor ama her cümlede biraz daha yıkılıyordu. Hakim Fatma'ya sordu. Kızınıza bir şey söylemek ister misiniz? Fatma sadece şunları söyleyebildi. Çocuğum, beni affetme, sadece yaşa. Sevginin gözlerinden yaşlar süzülürken bu cümleler mahkeme salonunda yankılandı. Baba katilisin, anne değilsin. Bir canisin sen. Kemerburgaz Ormanı cinayeti sadece bir adamın öldürülmesi değildi. Bu bir güvenin yıkılması, bir ailenin parçalanması ve bir toplumun vicdanında derin izler bırakan bir dramdı aslında. Mustafa Akkaya cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Fatma Kütük ise azmettirici olarak ceza aldı ve uzun süreli hapiste yargılandı. Kızları Sevgi artık ne bir anneye ne de bir babaya sahipti. Bu olay Türkiye'nin en sarsıcı yerel cinayet vakalarından biri olarak kayıtlara geçti. Çünkü bazen en güvendiğin kişi, mezarını kazan kişi olabilir. Ve bazen aşk sandığın şey aslında aklını yitirmiş bir tutkudan ibarettir. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.